Evet, bugün 10 Nisan 2025. Tankta biraz bitkilendirme yaptım. Bitkilendirmeyi yaparken herhangi bir video çekmedim. Çünkü bunların tamamı aslında çok basit ve çok yüksek gereksinime ihtiyaç duymayan bitkiler. Arka planda gördükleriniz kriptokurin çeşitleri. Sol tarafta brownlar, sağ tarafta greenler. Kahverengi bir yeşil kriptolar. Yine arka ortada şu an çok gözükmüyorlar. Çok ufak boydalar. Farklı Echinodorus türleri var. Melekleri, daha doğrusu tüm balıkları artık diğer akvaryumdan bu tarafa aktardım. Orada hiç balık bırakmadım. O akvaryumu tamamen sökeceğim. Suyun genel durumu iyi ama daha önceki videoda bahsettiğim gibi salınım devam ediyor. Bakteri kültürünün oturması da zaman alacak. Sular bu çaptaki bir tankta bakteri oluşumu zaman alabiliyor. Bunun net ölçülebilir bir zamanı yok. Bakın burada bir Nerite salyangoz ters dönmüş. Neritelerle ilgili bilinen en büyük söylemlerden bir tanesi. Ters döndüklerinde öldükleri. Bu %100 doğru bir teori değil. Şimdi ben bunu çevirmeyeceğim. Bakalım ne olacak? Birlikte test etmiş oluruz. Videonun içinde küçük bir nüans olur. Ne kullandım bu akvaryumda bitki olarak? Daha önceki bir videoda bahsetmiştim. Sadece 5 çeşit bitki var. Kripto türleri, Echinodorus türleri, Anibias türleri, Bucephalanda türleri ve 2 tane de nilüfer yumrusu var. Akvaryumun boş kalan sağ tarafında nilüferlerin geniş yapraklarla yüzeye de çıkarak güzel bir görüntü vermesini umut ediyorum. Planım o şekilde. Tabii bunu yine zaman gösterecek. Şu an bilemiyoruz. İçerideki canlıların keyifleri gayet güzel. Adaptasyonları gayet iyi. Yaklaşık 30 tane kadar Nerite salyangoz ekledik. Kırmızı burunlar zaten diğer tankta vardı. Yine Raspora tetralar var içeride. Onları da bu tanka aldık. Çöpçüler aynı şekilde devam ediyor. Cristella tetralar var. Onlar da yine diğer akvaryumdaydı. 2 tane Adolf çöpçüm var. Onları da severek besliyordum. Onları da buraya aldım. Yani şu anda aslında yeni bir canlı eklemedim. İçerideki canlıların tamamı benim 60 santimetredeki tanktan bu tarafa aktardım canlılar. Balık konusu biraz bundan sonraki bir konu. Henüz o noktada karar vermiş değilim. Yavaş yavaş eklemeler yapacağım. Dediğim gibi bu tankı artık söktüm. Yani budamalarını yapıyorum şimdi. Tamamen boşaltacağım. Bu akşam bu tankı boşaltacağım. Aslında bu videoyu sadece kısa bir çektim. Dün ben bitkilendirmeyi yaptım. Bu akşamki işim bu tankı tamamen temizlemek. Bu tankın geleceğiyle ilgili şu an planlanmış bir şey yok. Amacım bir an önce temizleyip içini yıkayıp boş bir şekilde yeni planlamaya kadar o şekilde tutmak. Bu arada bakın nerite dönmüş. Yani o neritelerle ilgili söylenen şey tam olarak eksik de değil, tam olarak doğru da değil. Yani bakın bu nerite döndü, bazısı dönmeyebilir. Evet, genel olarak görüntüden memnun muyum? Fena değil. Tabii ki arka plandaki gelişim, bitkilerin büyümesi buradaki atmosferi çok daha değiştirecek. Ama kötü bir görüntü elde ettiğimi düşünmüyorum. Baktığım zaman şu anda akvaryumdan keyif aldığımı söyleyebilirim. Tabii diğer tanktan alıp buraya ektiğim kriptolarda çok fazla erime olacaktır. Bucephalandralarda bu anlamda maalesef değişimlere çok ayak uydurabilen bitkiler değil. Buceplerde de kriptolarda erime bekliyorum. Ancak Anibias'larda ve Echinodorus'larda böyle bir beklentim yok. Nilüferi Lotus'u ilk defa bir tank dedim. Onunla ilgili bir tecrübem olmadığı için şu anda nasıl bir şeyle karşılaşacağımı esasen bilmiyorum. Zaman gösterecek. Onun da canlı güzel bir şekilde beslenebilmesi için tabii elimizden geleni yapacağız. Bu tankı yaklaşık 2 yıl kadar baktım, hatta 2,5 sene oldu. Artık içindeki aktif toprak eridi. Ciddi yosun tutmaya başladı. Biraz da bakımı da bıraktım, o yüzden oldu. Dolayısıyla artık zaten miadı dolmuştu. Bir de yüksek gereksinimli bir tank. İçindeki bitkilerin tamamı yüksek gereksinim isteyen bitkiler. 60 santimetre olmasına rağmen gerçekten her hafta düzenli bakım istiyor, düzenli su değişimi istiyor. Eğer bakımlarına aksatırsanız çok çabuk yosuna dönebilen tank. Dolayısıyla üst düzeyde uzun bir süre götürdüğüme inanıyorum. Ben bununla ilgili misyonumu tamamladım. Artık biraz daha keyfe doğru döneceğiz. Tabii aydınlatma çok işin havasını değiştiren, işe kalite katan bir konu. Doğru aydınlatma kullanmazsanız işin sonu genelde hüsranla sonuçlanabiliyor. Ucuz aydınlatmalar, düşük lümeni olan aydınlatmalar akvaryumda yosun sebebi demek. Kötü su şartlarının oluşmasına sebep oluyor bu da. Bu akvaryumda
Chiros'un aydınlatmalarını kullanıyorum. Bu aydınlatmalarla ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. Teknik detaylarına girmeyeceğim. Çünkü ben ürün tanıtımı yapan biri değilim. Ben sadece genel olarak sistemin nasıl işlediğiyle ilgileniyorum. Chiros bu anlamda tabii benim üstüne bir şey söyleyebileceğim bir firma değil. Dünyanın en iyi akvaryum aydınlatması yapan firmalarından bir tanesi. Kendilerini fazlasıyla ispat etmiş bir şirket. Ürettiği ürünleri de gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Benim Chiros'la ilgili farklı ürünlerde tecrübelerim oldu ama Creoka dışında ilk defa bir başka firmanın aydınlatmasını kullanıyorum. Bu aydınlatmalar tamamen Bluetooth üzerinden yönetilebilen aydınlatmalar. Chiros'un WRGB2 90 santimetrelik iki tane aydınlatması var bu tankta. 90-90 1.80 aydınlatıyoruz. İşte aradaki boşluklar 5'er santim boşluklarla 20 santim boşluğumuz var. Bu da gayet yeterli bir aydınlatma sağlıyor. Evet, Chiros'un aydınlatma uygulaması bu şekilde. En sağdaki görsel sabah saat 9 ile 10 arasındaki gün doğumu simülasyonu. Hızlandırılmış halde onu oraya attım. Ortada sol tarafta bakın uygulamadan yaptığım değişiklikleri ortadaki görselde takip edebilirsiniz. Manuel aldığımda kendim manuel olarak istediğim şiddeti, beyaz dengesini, kırmızı, yeşil, mavi dengesini, RGB denen konu bu zaten. Red, Green, Blue. RGB bu üçünün baş harflerinden oluşan aslında kırmızı, yeşil, mavi renk kodlamasının kısaltılmışı. W da beyazı anlatıyor. WRGB beyaz, kırmızı, yeşil, mavi tonlarında oynama yapabildiğiniz bir formasyon ortaya sunuyor demek. Bu ledler bu özellikleri taşıyor anlamına geliyor. Bu yapılan aydınlatmanın ismi tamamen bu özellikleri taşıdığı için RGB2 ikinci versiyon. Daha önce bir tane yapmışlar. Bu da ikinci versiyon. Şimdi burada ışık şiddetiyle direkt oynayabiliyorsunuz. Aşağıda lümen ayarlarını yapabiliyorsunuz. En altta da sarı dengesini değiştirebiliyorsunuz. Sıcaktan soğuğa bu LED ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yukarıda yaptığınız ayara göre o anda aydınlatmanın kaç watt enerji harcadığını size gösteriyor. Aynı zamanda ürettiği ışığın, yani oluşturduğu ışığın da gücünü veriyor. 100 wattlık örneğin şu anda tamamen beyaz açılmış sarı bir ışık oluşturabiliyorsunuz ya da böyle farklı ışıklar kullanabilirsiniz. Tabii ışık konusu çok özel bir konu. Işık konusunda eğer bir uzmanlığınız varsa burada doğayı birebir yansıtabileceğiniz bir renk dizilimi yapabilirsiniz. Buna çok uygun bu aydınlatmalar. Ama benim bir böyle bilgim yok. Dolayısıyla bu konuda henüz bir araştırma ve çalışmada yapmadığım için ben genelde aşağıdaki modlardan birini kullanıyorum. Sadece bu aydınlatmaların teknik olarak size neler sunabildiğini ön izleyebileceğiniz bir video hazırlıyorum burada. Gördüğünüz gibi farklı değişikliklerle kendi istediğiniz duruma getirebilirsiniz. Ben bunu sabah 9'dan 10'a kadar gün doğumu, akşam 5'ten 6'ya kadar gün batımı şeklinde otomatik olarak kullanıyorum ve tamamen bu modunda kullanıyorum. Onun dışında herhangi bir özel bir mod ayarlamadım. Genel anlamda evet, fiyatları biraz yukarıda da olsa tavsiye edilebilecek kaliteli bir aydınlatma. Düşünenler için referans olması amacıyla böyle bir video hazırladım. Genel anlamda tankın gelişimi iyi gidiyor. Bundan sonraki süreçte artık su kimyası ve bu tankta kullandığım tüm otomasyonlara dair videolara geçeceğiz. Kısa kısa ancak çok fazla bilgi ve işinize yarayacak püf noktaların olduğu videolar olacağına inanıyorum. İnşallah faydalı, hobiye değer katan bilgilerle süsleyebilirim.